Bunlarca yıl iyisiyle kötüsüyle elimizdeki cihazları kullandık. Ancak hiç fark etmediğimiz belli detaylar vardı. Bu videoda da sizlere Apple'ın MacBook'lara gizlemiş olduğu bazı Easter egg'leri göstereceğim arkadaşlar. Eminim ki birçoğunu görmemişsinizdir ve fark etmemişsinizdir bile. Hadi şimdi çok uzatmadan videomuza geçelim. Ama videoya geçmeden önce de lütfen aşağıdan videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve video hakkında yorum yapmayı unutmayın. Şimdi gelin videomuza geçelim. Hepimiz MacBook'larımızı ilk aldığımız zaman kurulumlarımızı yaptık. Bunları seçerken adımızı soyadımızı yazıyorduk, bilgisayarımızın adını yazıyorduk, profil fotoğrafımızı vesaire değiştiriyorduk, fakat burada dikkat etmemiz gereken de önemli bir detay vardı. Profil fotoğrafları arasından bir tane görsel dikkatimizi çekiyor. Kendisi bir plak şeklinde ve bunun ne olduğunu çok fazla anlayamamış olabilirsiniz. Veya hani müzikle ilgilenen bir kişi için bu profil resmini seçmiş olabilirsiniz. Küçük ölçekte görünmese de büyük ölçeğe aldığınız zaman kendisinin üzerinde 4 tane şarkı mevcut. Sihir, Devrim, Boom ve İnanılmaz. Kendileri Steve Jobs'ın en sevdiği şarkılar arkadaşlar ve bu da böyle Easter egg olarak macOS'a eklenmiş bulunmakta. Gelelim ikinci Easter egg'imize. Diyelim ki internet üzerinden bir tane dosya indiriyorsunuz. Bir indirmeniz mevcut. Fakat indirmeniz yarıda duraklatıldı veya iptal edildi. Buna indirilenler klasöründen sağ tıklayıp bilgi ver diyecek olursanız bunun indirme tarihini 24 Ocak 1984 olarak göreceksiniz. Ve kendisi de Steve Jobs'ın Macintosh'u ilk olarak tanıttığı tarih arkadaşlar. Eğer indirmenizi tekrardan devam ettirirseniz veya hani tekrardan en baştan indirirseniz bu indirilen tarihiniz, değiştirilen tarihiniz tekrardan eski haline dönecektir. Yani normal asıl günümüz tarihine dönecektir. Apple 1990'lı yılların başında kendi işletim sistemi için belli ses efektleri oluşturmaya karar verdi. Fakat bu süreçte bazı müzik şirketleriyle hukuksal anlaşmazlıklara vardılar arkadaşlar. Bunun sebebi de kendi oluşturdukları ses efektleri bazı şarkılara, bazı beatlere böyle çok fazla benziyordu ve aynı zamanda bazı aynı notaları kullanıyorlardı. Bu yüzden de bayağı davalık olmuşlardı aslında. Örneğin The Beatles'ın Apple Corporations firmasıyla davalıklardı ve aynı zamanda biliyorsunuz ki Apple'ın da ismi Apple, diğerinin de müzik şirketinin de ismi Apple Corporations, The Beatles'ın. Bu süreçte de Apple kendisi bir ses efekti oluşturdu ve ismini de Sosumi koydu arkadaşlar. Bunun da İngilizcesi Sosumi, yani beni dava et ismine geliyor ve bunu da kendisinin işletim sistemine eğer gelecek olursanız, bildirim seslerine gelecek olursanız şu anda günümüzde Sonumi olarak geçiyor, fakat bunun uzantısına bakacak olursanız da Sosumi.aif olarak geçiyor arkadaşlar. Buna bakabilmek için de sistemden kütüphane kısmına gelebilirsiniz. Ardından da Sounds klasörüne girdiğiniz zaman burada Sosumi.aif dosyasını göreceksinizdir arkadaşlar. Fakat bilgisayarın kendi içerisinde ses kısmında, işte bildirim sesleri kısmında bu kendisi Sonumi olarak geçiyor. Apple'la Microsoft her ne kadar rakip gibi görünseler de aslında çok dostane bir firmalar arkadaşlar. Örneğin Steve Jobs'la Bill Gates çok yakın arkadaşlardı ve birbirlerine aslında kendi işletim sistemleri üzerinden gönderme yapıyorlardı. Bu göndermeler Mac'te de mevcut arkadaşlar ve çok rahat bir şekilde bunu görebiliyorsunuz aslında. Aynı ağda bir adet Windows, bir tane de Mac kullanıyorsanız Mac'inize girip Finder'ı açtığınız zaman konumlardan ağa girerseniz eğer burada Windows'u eski bir bilgisayar ve mavi ekran olarak göreceksinizdir arkadaşlar. Bu da Windows'un can sıkıcı olan mavi ekran hatasını aslında bir gönderme. Eğer Apple'a Ctrl, Command ve boşluk tuşuna basarak emoji klavyesini açıp kendisine move yazarsanız bir köpek ve bir inek göreceksiniz. Bu niye olsun ki? Kendisi Apple'ın aslında maskotuna dayanan bir hikaye arkadaşlar. Bu arkamda görmüş olduğunuz kişi Clarus. Kendisi Apple'ın maskotu arkadaşlar ve move yazdığınız zaman da aslında ineğin mölemesi mö, yani mu, ve yabancılarda söylendiği kadarıyla hani hav hav demiyorlar, woof olarak diyorlar. Yani woof'la moo'nun, aslında mö'nün birleşimi move olarak geçiyor. Bunun hikayesi de 1983 yılında Apple Macintosh'u geliştirirken grafik tasarımcıları belli ikonlar oluşturmak istedi ve hani bu sembolleri kullanarak insanlar daha kolay bir şekilde Mac'e alışabilirlerdi ve bunların tasarımı sırasında da aslında dog kovalan Clarus çıktı. Clarus artık Apple'ın efsanevi bir karakteri arkadaşlar. Hani Apple'ın kullanıcılarıyla geliştiricilerini bir araya getiren bir hani maskot karakter aslında ve kendisi de Apple'ın mizah anlayışı olarak geçmekte. Şimdi söyleyeceğim madde aynı zamanda iPhone kullanıcılarının da bakabileceği bir madde arkadaşlar. Eğer Mac kullanmıyorsanız iPhone kullanıcıları da buna rahatlıkla bakabilir. Sesli Notlar uygulamasının bu ikonu aslında Apple dediğiniz zaman o çıkan sesin simgeliyor aslında arkadaşlar. Gidip Sesli Notlara Apple derseniz aynı şekilde bu uygulamanın simgesindeki gibi bir simge çıkacaktır aslında. Hani o şekli oluşturacaktır. Bu söyleyeceğim madde de aynı zamanda iPhone kullanıcılarının bakabileceği bir madde arkadaşlar. Safari'ye girip okuma listesine bakacak olursanız orada bir gözlük göreceksiniz.
Kendisi Steve Jobs'ın Robert Mark yuvarlak gözlüklerini temsil ediyor aslında arkadaşlar. Bu da Steve Jobs'a tekrardan bir gönderme. Ve gelelim son Easter egg'imize. İşte çılgın olanlara. Peki bu ne demek? Kendisi Apple'ın Think Different yani farklı düşün kampanyası adı altında Steve Jobs'ın söylediği, kullandığı cümleler arkadaşlar. Ve kendisine de sistem ayarlarından ekrana girdiğiniz zaman burada yazı tipinizi büyütüp küçültebileceğiniz bir kısım mevcut. Ve burada da bir paragraf mevcut. Ve ben de bu paragrafla birlikte bu videoyu bitirmek istiyorum arkadaşlar. İşte çılgın olanlara, uyumsuzlar, isyancılar, baş belası, kara deliklerdeki yuvarlak mandallar, olayları farklı görenler, kurallardan hoşlanmıyorlar. Onlardan alıntı yapabilir, onlarla aynı fikirde olmayabilir, onları yüceltebilir veya kötüleyebilirsiniz. Yapamayacağın tek şey onları görmezden gelmek. Çünkü bir şeyleri değiştiriyorlar, insan ırkını ileriye itiyorlar ve bazıları onları çılgınlar olarak görse de biz deha olarak görüyoruz. Çünkü dünyayı değiştirebileceklerini düşünecek kadar çılgın olanlar bunu yapanlardır. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Daha fazlası için kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın.